7. yüzyılın hemen ortasında Orta Doğu siyasi yapısı şu şekildeydi. Yeni ortaya çıkmış Müslümanlar cihat anlayışı ile 3 yöne doğru fetihler yapmış. Anadolu'nun ortalarına ve Güney Kafkasya'ya dayanmışlardı. Ayrıca günümüz İran topraklarındaki Sasanilere son vermişler ve Doğu İran'a da girmişlerdi. Anadolu'nun batısında ise Hristiyan Doğu Roma İmparatorluğu hüküm sürmekteydi. Hazar Gölü'nün doğusunda Göktürkler, kuzeybatısında ise Musevi Türk devleti olan Hazar Kağanlığı hüküm sürmekteydi. Balkanlarda Türk Avarlar, Kırım ve kuzeyinde ise Bulgar toplulukları yaşamaktaydı. İslam peygamberinin ölümü üzerine Müslümanlar adına 4 halife dönemi başlamıştı. Peygamberin İstanbul'un fethi hadisine nail olmak isteyen Müslümanlar tabiri caizse adeta çılgınlar gibi savaşıyordu. İslam orduları fetih üstüne fetihler yapıyordu. Hazreti Ömer'in suikaste uğramasının ardından 644 yılında İslam halifesi Hazreti Osman olarak seçilmişti. Hazreti Osman döneminde Romalılarla yaşanan savaşlar Müslümanların lehine sonuçlanıyordu. Ta ki Orta Anadolu'ya gelene kadar. Romalıların bir savaş kaybetmeye dahi tahammülleri yoktu. Yaşanacak bir kayıp İslam ordularının Konstantinopolis'e dayanmasına yol açacaktı. Balkanlardaki gücünün neredeyse tamamını Batı Anadolu'ya yığan Romalılar büyük bir tampon bölge oluşturmuştu. Bu tampon bölge Müslümanların ilerleyişini kısıtlamıştı. Hedefinde Konstantinopolis olan İslam ordularının aklına yeni bir savaş planı gelmişti. Kafkaslar üzerinden Kırım'a, oradan da Balkanlara geçebilirseler Roma Savaşı'nı 2 büyük cepheye bölebilirlerdi. Bu durum gerçekleşirse Roma çok zor bir duruma düşeceğinden Müslümanların hayalini kurduğu Konstantinopolis fethi büyük ihtimalle gerçekleşebilirdi. Bu planın ilk safhasında Kuzey Kafkasya'ya ilerlemek vardı. Çoğu insan Türkler ile Arapların ilk etkileşiminin 751 yılında gerçekleşen Talas Savaşı olduğunu bilmektedir. Halbuki Kafkasya'da yaşayan Hazar Türkleri ile İslam halifeliği 7. yüzyılda sınır komşusu olmuşlardır. Hazar devletinin halkında Müslüman ve Hristiyan insanlar da bulunmaktaydı. Fakat üst yöneticilerin Museviliği benimsemiş olması günümüzde Hazarların bir Yahudi devleti olarak bilmemizi sağlıyor. ...652 yılına toplanan bir İslam ordusu Abdurrahman bin Rebi'a önderliğinde Kuzey Kafkasya'ya doğru yola çıktı. İslam ordularının Kafkasya'ya yürüme haberi Hazarlara ulaştığında derhal ordu toplandı. Abdurrahman Belencer kentine kadar ufak çarpışmalar yaşasa da rahat bir şekilde Belencer şehri önlerine kadar geldi. Belencer'de bulunan Hazar ordusu Arapları karşıladı. Tarihi kaynaklarda Müslümanların Kafkasya seferine ait bilgiler oldukça kısıtlıdır. Bu sebeple Hazar ordusuna kimin kumandanlık ettiği ve ordularının sayısı bilinmemektedir. Tek kesin bilgi Arapların başında Abdurrahman'ın oluşu ve bu savaşta her iki tarafında mancınık kullanmasıdır. Belencer'de karşılaşan bu iki ordu savaşa başladı. Tarihte bilinen ilk Türk-Arap Savaşı olarak bilinen Belencer Muharebesi Hazar Türklerinin galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Bu savaşta Arap ordusunun komutanı Abdurrahman bin Rebi'a öldürülmüştür. Hazar Türkleri savaştan elde ettikleri ganimetler sayesinde güçlerine güç katmıştı. Yaşanan mağlubiyet sonucu Müslümanlar Güney Kafkasya'ya dönmüştür. Roma Savaşı'nı 2 cepheye yaymak isteyen Müslümanların hayalleri suya düşmüştü.
Avarlar Konstantinopolis'i kuşattığında Hazarlar Roma'ya 40.000 asker gönderip onlara yardım etmişti. Bu olayla birlikte dolaylı olarak Konstantinopolis savunmasına tekrar yardım etmişlerdir. Konstantinopolis fethi hayali bu dönemde gerçekleşememişti. Eminiz ki onu daha çok vizyon sahibi bir komutan fethedecekti. Bu videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izleyenlere sonsuz teşekkürler. Bir sonraki tarih videomuzun konusu için kanalın topluluk kısmında bir anket açtım. Anket linkine açıklamadan ulaşabilirsiniz. Oy verirseniz sevinirim. Ayrıca kanala katılan arkadaşlara da teşekkürler. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.